Merhabalar sevgili hanımlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere koton ipten bir yelek çalışacağım. Yakadan başlamalı bir çocuk yeleğimiz, bebek ve çocuklarımız için. İpim Madame Koton, Ören Bayan'ın. 100 gramı 280 metrelik bir ip. Renk numarası 2025 alt-1. Şişim 3 numara. Elimde 2 adet ipim var. Çünkü bir tane ip yeleğimize yetmeyebilir. İkinci ipten hani modele göre yarım mı örerim, yarımdan az mı örerim belli olmaz ama 2 tane ip elimizde bulunmalı. Şimdi bir ipimi şöyle kenara alıyorum. Yeleğimi çalışmaya başlıyorum. Yeleğim için 82 ilmek şişime attım. Örgümün ön yüzünden 4 haroşa sırası oluşturdum. Bakın şöyle 2 4. Şurası başlamış olduğum sıra. Sonra ilmeklerimi ayırdım. Bir ön yaka 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmek. Reglan artırım ilmeğim 4 ilmek. Yıldız reglan tekniği çalışacağız robada. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeğim 3 6 7 ilmek. 4 ilmek reglan artırım ilmeğim. Yeleğin arka sırt bölümü 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ilmek. 4 ilmek reglan artırım ilmeğim, tekrar 7 ilmek diğer kol için ayırmış olduğum ilmeğim, kol bölümü için 4 ilmek reglan artırım ilmeğim, diğer yaka 15 ilmek. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Haroşa çalışmasını hepimiz bildiğimiz için zaman kaybı olmasın diye haroşamı çalıştım geldim. Şimdi örgümün arka yüzünden bir sıra daha haroşa çalışacağım. Şu mor ayraca kadar burada kısa satır tekniğini çalışacağız. İpimi öne alıyorum. Şöyle tırtıklı yaka çalışıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa ilmeklerimi biliyorsunuz ben ters olarak oluşturuyorum. Ben böyle renkli ayraçlarla ayırdım ama sizler dilerseniz renkli iplerle de ayırabilirsiniz. Ya da ayraçla ayırmaya da gerek yok. Beni dikkatli takip ederseniz sevgili hanımlar ilmek sayılarını veriyorum zaten. Haroşa ilmeklerle mor ayraca kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünden bir sıra daha haroşa oluşturdum ters ilmeklerle. Bakın bu mor ayracımı sağ şişime aldım. Burada 15 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ilmek. Bu 15 ilmeğin 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. 8 ilmeği kısa satır ilmeğime ait. İpimi öne aldım. 2 ilmek kısa satır ilmeğine ters olarak aldım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ve bir yanındaki ilmeğimi de ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bakın şu iki ilmeği şöyle bir esnettim. Şu şekilde şişimi iki ilmeğin arkasından taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bu bir. Bir doladım 2. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 3. 2 ilmekten 3 ilmek aldım. Bu şekilde hem yıldız roba tekniğini çalışıyoruz hem de ilmeğimiz artıyor. Karşıdaki 2 ilmeği bakın. Şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım sol tarafa. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek aldım. Ayracımı kenara aldım. Kol bölümü için ayırmış olduğum 7 ilmeğimi
düz ördüm. Bu ayracımı kenara aldım. Burada 4 ilmek reglan artırım ilmeğim, yıldız roba tekniği çalışacağız demiştim. Şu 2 ilmeği esnettim, bakın. Şişimi arkadan taktım sağ tarafa doğru. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım 2. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım 3. Burada da yine hem yıldız roba tekniğini çalıştık hem de reglan artırım ilmeğini artırdım. 2 ilmekten 3 ilmek alarak karşıdaki 2 ilmeği bu sefer sol tarafa 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek bir doladım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Diğer reglan ilmeklerime kadar. Reglan artırım ilmeğime geldim. Ayracımı kenara aldım. Şöyle 2 ilmeğimi esnettim. Şişimi arkadan taktım. Sağ yöne bakın. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Karşı taraftaki 2 ilmeğim bu sefer tam hani zıt yöne, sol tarafa. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Ayracımı kenara aldım. 7 ilmek kol bölümü için olan ilmeğimi düz ilmeklerle ördüm. Ayracımı kenara aldım. Yine bakın son reglan artırım ilmeğim. Kısa satır ilmeğimin yanında hemen. Şu 2 ilmeğimi şöyle esnettim. Bakın şişimi şu şekilde arkadan sağ yöne taktım. Bir ilmek aldım içerisinden. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmeğin içerisinden bu sefer de sol tarafa bir ilmek aldım. Aynı ilmeğin içerisinden bir doladım. Bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Ayracımı kenara aldım. 2 ilmek kısa satır ilmeğimi ördüm. Burada 13 ilmeğim kaldı. 15 ilmeğim vardı. 7 ilmeği ön pat ilmeğe ait. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bak. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters örüyorum. Şu 2 ilmekten 3 ilmek aldım ya. Onları da ters örüyorum. Biraz hızlı ilerleyelim. Bu sırayı da sıra başından, yani kısa satır ilmeğinden diğer kısa satır ilmeğine kadar beraber örelim örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle. Kısa satır ilmeklerime geldim. Bak, bu 2 ilmek kısa satır ilmeğime ait. 2 ilmeği ördüm. Burada 13 ilmeğim vardı. 2 ilmeği yine kısa satır ilmeğime aldım. Yaka düşürme ilmeklerime ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Şöyle dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğim düz. Sonra burada yıldız roba tekniğinde 3 ilmek örmüştüm biliyorsunuz. Şu 4 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bakın 3 ilmekti değil mi? Şu şekilde. Bunun bir ilmeğini düz ördüm. Bu artırmış olduğumuz ilmeğimiz. 2 ilmeği esnettim. Sağ tarafa doğru şişimi arkadan şöyle taktım. İçerisinden
Bir ilmek aldım 2 ilmeğin. Sonra bir doladım. Bakın ikinci ilmeğim. Aynı ilmeğin içerisinde bir ilmek daha aldım. 3 ilmek. Karşı taraftaki 2 ilmeğin içerisinden bu sefer sağ tarafa bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Bakın bir ilmek burada arttı. Kol ilmeklerim, yani kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerim 7 ilmekten 9 ilmeğe çıktı. Bakın 3 ilmekten bir ilmeği ördüm. Şu 2 ilmek hep sabit. Esnettim. Şişimi arkadan sağ tarafa doğru taktım. İçerisinden bir düz ilmek. Bir doladım. 2 ilmek. Aynı ilmeğin içerisinden bir düz ilmek daha ördüm. 3 ilmek. Hemen karşıdaki 2 ilmeğimin içerisinden bu sefer sol tarafa doğru bir ilmek aldım. Bir doladım. 2. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım. 3. Yeleğim arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Biraz hızlı geçiyorum. Burada anlatabileceğim farklı bir teknik yok. Bu sırayı da yaka düşürme ilmeklerinden diğer yaka düşürme ilmeklerine kadar beraber çalışıyoruz. Bakın reglan artırım ilmeklerime geldim. Şu 3 ilmeğin bir ilmeğini ördüm. Bu artırmış olduğum ilmeğim. Şu 2 ilmeğim hep sabit olan ilmeğim. Esnettim. Şişimi arkadan taktım. İlmeğin şu şekilde sağ tarafa doğru içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Aynı 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Karşı taraftaki 2 ilmeğim bu sefer sol tarafa doğru içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek. Kol ilmeklerimi örüyorum. Reglan artırım ilmeğime kadar düz ilmeklerle ve bakın reglan artırım ilmeğime geldim. Bir ilmek ördüm. Şu 2 ilmeğim reglan artırım ilmeğim. 3 ilmeğin bir ilmeğini her zaman artırım yerine veriyoruz. 2 ilmeğin içerisinden sağ tarafa doğru bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Sonra karşıdaki 2 ilmeğin içerisinden sol tarafa doğru bir ilmek, bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Kısa satır ilmeklerime geldim. Bak 1, 2, 3. 2 ilmek daha aldım. 5 ilmek kısa satır ilmeğim. Burada kaldı 3, 6, 9, 11 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım. Bakın. Sonra ters ilmeklerle ilerliyorum. Örgünün arka yüzünden bütün ilmeklerim ters. Ön yüzünden de tüm ilmeklerim düz. Sadece şu haroşa ilmeklerim hariç. Bir de yıldız artırma tekniğini çalışıyoruz. Diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim örgümün arka yüzünden. Burada bakın 3, 6, 9, 11 ilmeğim var. 2 ilmeğimi kısa satır ilmeklerini aldım. 9 ilmeğim kaldı. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. 1, 2, 3 sefer burada kısa satır çalıştım. Bir sefer daha çalışacağım. 4 sefer. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi şöyle sıkılaştırıyorum. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Yanındaki ilmeğimi de biraz sık örüyorum. Reglen artırım ilmeklerime kadar düz ilmeklerimle devam ettim. Bakın burada yine şöyle kendini belli ediyor artık. 3 ilmek ya, bu bir ilmeği ördüm. 2 ilmeği esnettim. Şişimi şöyle taktım sağ tarafa doğru arkadan içerisinden bir ilmek. Bir doladım. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Artık yıldız roba tekniğinin mantığını anladık. Kol ilmeklerimi ördüm düz olarak ve yine reglen artırım ilmeğinden 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek bir doladım.
İki ilmeğin içerisinden bir ilmek, karşıdaki iki ilmeğin içerisinden bir ilmek, bir doladım, tekrar aynı iki ilmekten bir ilmek. Şimdi bu şekilde devam edelim. Bu tarafta da bu her iki reglanda da aynı çalışalım. Kısa satır ilmeklerine kadar. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Burada 3, 6, 9, 11 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. 9 ilmeğim kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. İpimi öne aldım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Hani şu dönmüş olduğum ilmeği sıkılaştırıyorum. Yanındaki ilmeği de biraz sık örüyorum. Orada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Şu diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar ters ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim örgümün arka yüzünden. Burada 9 ilmeğim var. 2 ilmeğimi kısa satır ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğime kaldı ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Yanındaki ilmeği de şöyle sık ördüm. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum dönüşlerde. Ve düz ilmeklerimle reglan artırım ilmeğime kadar geldim. Bakın bu 3 ilmeğin bir ilmeği artırımı. Bakın burada hiçbir şekilde dönüşler belli değil. İlmekleri sıktığım için. 4 ilmek reglan artırım ilmeğim. 2 ilmeği şöyle biraz esnettim. Şişimi 2 ilmeğin arkasından sağ tarafa taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı 2 ilmekten bir ilmek daha aldım. Karşıdaki 2 ilmeğimin içerisinden sağ yöne doğru bir ilmek, bir doladım. Aynı 2 ilmekten bir ilmek aldım. Kol ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bu reglan ilmeğimde de yıldız tekniğinde aynı şekilde 2 ilmek, bakın sağ tarafa doğru şişimi taktım, içerisinden bir ilmek aldım, bir doladım. Aynı 2 ilmekten bir ilmek. Karşıdaki 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek, bir doladım. Bu sefer sol tarafa doğru aynı 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ettim. Şimdi bu her iki reglanda nasıl çalıştıysak bakın artık yıldız roba kendini belli ediyor. Diğer her iki reglanda da aynı çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün ön yüzünden 9 ilmeğim kaldı. Burada 2 ilmeğimi kısa satır ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğime kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Şu ipimin katını düzelteyim. Daha sonra ters ilmeklerle devam ediyorum. Örgümün arka yüzünden. Şu diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar 7 ilmek ön pat ilmeğimde ilik yeri çalışacağız. 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim örgümün arka yüzünden, bakın. Bir ilmek haroşa ördüm. Haroşa ilmeklerimi ters ilmeklerle örüyorum. 2 ilmek ördüm. 3 ilmek ördüm. 1 2 3. Bir doladım, artırdım. Dördüncü ve beşinci ilmeği içerisinden bir ilmek aldım ve 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu arada ilik yerimi de çalıştım, bakın. Sonra düz ilmeklerle devam ediyorum.
Reglan artırım ilmeğime kadar. Reglan artırım ilmeğimizin artık yani yıldız roba tekniğimizin mantığını anladık. Ben sıra sonuna kadar devam ediyorum. Artırma tekniğini çalışıyorum. Reglan bölümlerinde sıra sonunda haroşa ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden bir sıra daha yıldız tekniğini çalıştım. Sonra arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm geldim kamera arkasında. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Hani anlatabileceğim farklı bir teknik yok. İlk ilik yerimizi de açtık. Hep örgünün arka yüzünden gelirken ilik yeri açıyoruz. Şöyle bakın. Haroşa sırası 15 sıra olacak. Hani şuradan daha iyi anlarız bakın haroşa sırasını. Şu yakada 15 haroşa sırası olacak. Şu şekilde ters olarak arka yüzünden gelirken ilik yerini çalışacağım. Sonra şu yıldız roba tekniği bakın. Bunu da 20 model çalışıp geleceğim. 20 modeli nasıl sayacağız? Bakın şuradan aradan 1, 2, 3, 4, 5 model çalıştım. 20 modeli tamamlıyorum. Robada 20 artırım çalıştım geldim. Şöyle sayalım bakın dilerseniz. Şu şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. İlmek sayılarında hemen sizlere vereyim. Bir ön yaka 37 ilmek. Yeleğimin kol için olan kısmı 52 ilmek. Arka sırt bölümü 66 ilmek. Diğer kol 52 ilmek. Diğer yaka 37 ilmek. Örgümün ön yüzünden 15 haroşa sırası oluştu ve arka yüzünden gelirken ikinci ilik yerini çalıştım. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Şöyle ipimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Haroşa ilmeklerimi ters ilmeklerle oluşturuyorum biliyorsunuz sevgili hanımlar. Bakın bu şekilde. Ayraçlarla da ayırdım. Renkli ayraçlarla kol ilmeklerini kapatırken tekrar ilmek saymak istemiyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum haroşa olarak. Sıra sonuna geldim haroşa ilmeklerimle. Bu şekilde örgümün ön yüzünden bir sıra haroşa oluşturdum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. İpimin katını almışım. Hemen düzelttim. Şöyle bir bakıyoruz. Bakın bu şekilde örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşa oluşturup geleceğim. 3 haroşa sırası oluşturdum. Geldim örgümün ön yüzünden. 4. haroşa sırasında kol ilmeklerini kapatacağım. İlmek sayılarımı vermiştim. 37 ilmek bir ön yaka, 52 ilmek kol, 66 ilmek yeleğin arka sırt bölümü, 52 ilmek kol, 37 ilmek bir ön yaka diye ilmek sayılarımı vermiştim. Toplamda 244 ilmeğim var elimde.
52 ilmek bir kol ilmeğini kapatacağım. 52 ilmekte bir kol ilmeğini kapatacağım. Kol ilmeklerini çıkardıktan sonra elimde 140 ilmeğim kalıyor. Haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Bakın 3 haroşa sırasından sonra 4. haroşa sırasında yeşil ayraca kadar, yani kol ilmeğine kadar haroşa ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum. Yeşil ayraca geldim. Bakın 4. haroşa sırasında ayracımı kenara alıyorum. Kol ilmeklerini kapatıyorum. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi tekrar şöyle sol şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın ters olarak. Bildiğimiz klasik örgü kapatma tekniği, sadece ters ilmeklerle kapatıyorum. Burada bir haroşa sırası elde ediyorum. Bu şekilde kol ilmeklerimi kapatıyorum şu sarı ayraca kadar. Kol ilmeklerimi kapattım, geldim sarı ayraca kadar. Ayracımı kenara aldım. Bu bir ilmek kol ilmeğime ait, bir ilmek de yeleğin arka sırt bölümüne. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tamamen kol ilmeklerini kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi örgümü döndürüyorum. Hani böyle gitmiyorum. Kol altından 5 ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 5. Bakın şu şekilde ilmeğim kapanacak. Şimdi burada bakın ilmek kapattığım yerde şöyle bir ip uzantısı oluyor. Bunun için şu ilmeği aldım. Bir de bu ip uzantısını aldım. Sol şişime taktım. İpimi öne aldım. Bu iki ilmeğim, bakın ip uzantısını önlemek için aldığım ilmeğim. Bu bir ilmeğim de yeleğimin ön yakasında. Üçünün içerisinden bir ilmek aldım. Örgümü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 5 ilmeğimi ters ilmeklerle örüyorum. Biraz ilmeklerimi sıkı attım. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Biraz zorluyor ama evet, 5 ilmeğimi bakın ters ilmeklerle ördüm ve sonra ters ilmeklerle devam ediyorum. Haroşa ilmeklerimle. İlmeklerimi kapatırken ne çok sıkı ne de çok gevşek kapattım. Örgümü nasıl ördüysem aynı ayarda kapattım. Şimdi bu şekilde ilerliyorum. Diğer kola kadar. Bu kolda da ilmeklerimi ters olarak kapatıyorum. Haroşa olarak dönüyorum. 5 ilmek artırıyorum. Dönüyorum. O 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerimle örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bu kol ilmeklerimi de kapattım.
Şimdi bu kolda nasıl çalıştıysam ikinci kolda da aynı şekilde çalıştım. Kol ilmeklerini çıkardıktan sonra elimde 140 ilmeğim kalmıştı biliyorsunuz. 5 ilmek bir kol altından, 5 ilmek de bir kol altından artırdım. Artı 10. 140 artı 10, 150 ilmeğim var elimde. Ön pat ilmeklerimle beraber. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerimle ilerliyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeklerimde haroşa. Haroşa ilmeklerimi de ters oluşturuyorum biliyorsunuz. Örgümün arka yüzünden sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim geldim örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örerek haroşa ilmeklerimi de biliyorsunuz ters ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7. Şimdi yeleğimin model kısmına geldim ve model çalışacağım. Bir doladım bakın. Şöyle bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Modelim 5 artı 5. 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bakın topladım. Bir doladım. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 artı 5 modelim bu şekilde. Bir doluyorum. Şöyle bir, şu ilmeğim üst üste geçmiş onu bir düzelteyim. Bakın doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi şişimi taktım. Bakın şu sağ şişimi ipim arkada. 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bakın 5 ilmeği doluyorum, topluyorum, doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Şimdi bir doladım. Artırdığım ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım toplamda. Bir doladım. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bakın şimdi kol altında kol ilmeğini kestim. Biliyorsunuz kapattım. Sonra döndüm 5 ilmek artırdım. Döndüm. Ters olarak ördüm. İlerledim. Bakın onun faydası. Bir doladım. Bakın şurada ajur ilmeğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bakın. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Bakın bu şekilde. Burada ajur oluşuyor ama burada bir sıra ilerlediğim için bir sıra burada ördüm. Bir de arkadan ördüm. 2 sıra ne oldu? Buradaki kol altında hiçbir şekilde açıklık oluşmadı. Bu şekilde devam ediyoruz. 5 ilmek düz ilmeğimden sonra bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğin içerisinden toplamda bir ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Sıra sonundaki son modele kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Bakın pat ilmeğimin önündeki son modele kadar geldim. Burada 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi
haroşa ördüm. Şöyle hemen bakın. Sıra başında artırdım, topladım, artırdım ve sıra sonunda da yine aynı şekilde artırdım, topladım, artırdım. Modelim denk geldi. Şöyle de gelebilirdi. Bir toplarım, düz ilmek de denk gelebilirdi. Sıkıntı değil. Hani illa bu şekilde denk gelmek zorunda değil. Yeleğinizin ilmek sayısına göre değişebilir. Eğer benden farklı bir ilmek sayısında örüyorsanız. İpimi öne aldım. Bakın yeleğimin arka yüzünü döndürdüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Baştaki ilmeğimi yalnız örmeden alıyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ajur ilmeklerim de dahil olmak üzere. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Haroşa ilmeğimi de haroşa örüyorum 7 ilmek. Sıra sonunda. Sıra sonuna geldim örgümün arka yüzünden. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Haroşa kısmını haroşa ördüm. Yeleğimin model kısmına geldim. Bir doladım. Bakın burada eksilttiğim ilmekleri artırıyorum. 5 ilmek 3 ilmeğe düştü, artırdım yine. Bakın bir doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir doladım. Ne oldu? Burası 5 ilmekti ya. Doladığım ilmeklerinden tekrar 5 ilmeğe ulaştı. Buradaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Hani bu sıra eksiltmek falan yok. Bu sıra eksilttiğim ilmekleri artırıyorum. Modelin 3. sırasındayız. Örgümün ön yüzünde bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bak. Buradaki 5 ilmeği tekrar 5 ilmeğe çıkarıyorum. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Tekrar 5 düz ilmeğimi ördüm. Sıra sonundaki son modele kadar bu şekilde ilerleyelim. Son modele geldim sıra sonunda. Bakın 7 ilmek ön pat ilmeğimin önünde. Burada 5 düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 7 ilmek pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın ters ilmeklerle. Daha sonra yeleğimin model kısmında da tüm ilmeklerim ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle haroşa ilmeklerim de ters. Modelde 4 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi modelimiz her 4 sırada bir kendini yeniliyor. Yani şu 5 ilmeği eksiltmiştik ya, bu 5 ilmeğimiz tekrar 5 ilmek olduğu zaman kendini yeniliyor. Şimdi ikinci modelin birinci sırası. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ve burada 5 ilmek düz örüyorum. Bak. 1 2 3 4 5. Modelimiz yer değişiyor. Kaydırmalı bir model, bakın. Şimdi bir doluyorum. Artırıyorum.
5 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek alıyorum toplamda. Bakın şu şekilde. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bir doluyorum. Bakın bu 5 düz ilmeğimin içerisinden düz olarak bir ilmek aldım. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonundaki şu son 2 model kalana kadar, hani bu sefer son 2 modelde topladığımız için son 2 model kalana kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonunda 2 model kalana kadar ördüm geldim. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, artırdım. 5 düz ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne alıyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüp geliyorum. 7'şer ilmek pat ilmeklerim haroşa. Haroşa ilmeklerimi de biliyorsunuz ben ters ilmeklerle oluşturuyorum. Ters ilmeklerle ördüm geldim, örgümü ilerlettim. İkinci modelin ikinci sırası örgümüzün arka yüzünde. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doluyorum. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Şimdi burada ne yaptık? İlk modelimde yaptığım gibi burada da ilmekleri toplamıştım. 5 ilmeğe ilmek azalmıştı ya. Bakın örgümün ön yüzünde modelde 3. sırada tekrar 5 ilmeği, hani şurada dolayıp artırarak 5 ilmeğe çıkarıyorum. Bakın bir doladım. Doladığım ilmek 1 diyelim, bakın 2, 3, 4, bir doladım 5. Tekrar 5 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonundaki son 2 modeli tekrar beraber çalışalım. Sıra sonundaki son 2 modele geldim. Burada 5 düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim ve 5 ilmek düz ördüm. Sonra ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle ilerliyorum. Bakın bu gibi modellerde benim için büyük kolaylık nereden geliyor? Haroşa ilmeklerimi ters ördüğüm için. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geleyim. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ikinci modelde 4. sırayı tamamladım. Şimdi 3. modeli de beraber kuralım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın burada 5 ilmeğim var. Bu ilk modeldeki gibi topluyorum. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5.
5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Buradaki 5 ilmeğimi örüyorum düz olarak. 1 2 3 4 5. Sonra bir doluyorum. 1 2 3 4 5, bakın. Bu 5 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 5 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda da yine bu 5 düz ilmeğimi topluyorum. Hani 5 düz ilmek örüyorum, bir doluyorum. Bu 5 düz ilmeğimi topluyorum. Haroşa ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra örgümün arka yüzünden haroşa ilmeklerimle beraber tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden ördüm, arka yüzünden de ördüm, geldim. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Kaydırmalı model. Bir model bitiyor. İkinci modelde buradaki 5 ilmeği topluyoruz. Sonra tekrar yer değişiyor. Şimdi dilerseniz şöyle yeleğimizi bir katlayalım. Bu şekilde devam ediyorum. Yeterli bir ölçüye gelene kadar örüyorum. Daha sonra etek ucundaki haroşa kısmını, etek ucundaki lastik kısmını haroşa çalışıyorum. Beraber çalışalım. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm, geldim. 5 ilik yeri açtım. Bakın 5. ilik yerimi örgünün arka yüzünden gelirken açtım. Şöyle sayalım, bakın. Şu ilk topladığım modelden şöyle sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 model şu topladığım büzgü yerini sayıyorum. 10 model çalıştım. Örgümün ön yüzündeyim. Haroşa çalışmamıza geçiyoruz. Örgünün ön yüzünden her 15 sıra haroşa sırası oluştu. Arka yüzünden gelirken ilik yerimi açtım. Yalnız son ilik yerini 14 haroşa sırasında açtım. Öyle denk geldi. Bakın şöyle sayalım. Şuradan sonra bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Arkadan gelirken ilik yerimi açtım. Şimdi haroşa çalışmamıza geçiyoruz. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerim haroşa, bak. Hani şu eksiltmiş olduğumuz modelde 5 ilmeğe geldikten sonra haroşa çalışmasına başlıyoruz ve haroşa çalışmasına başladım. Şimdi sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum haroşa ilmeklerle. Sıra sonuna geldim haroşa ilmeklerimle. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de sıra başından sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerle devam ediyorum. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve haroşa ilmeklerle örgümü ilerletiyorum. Sıra sonuna kadar. Şöyle bir bakalım. Bakın. Örgümün arka yüzünden ördüğüm zaman haroşa ile ön yüzündeki haroşa dişimiz daha belirgin oldu. Örgümün ön yüzünden bu şekilde 3 haroşa dişi oluşturup geliyorum. 3 haroşa sırası yani. Sonra 4. haroşa sırasında hep beraber ilmeklerimizi kapatalım. Örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırası
oluşturdum. Arka yüzünden de haroşa çalıştım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimizi kapatacağız. Şu baştaki ilmeğimi şöyle aldım. Şu şekilde ipimi öne aldım bak. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ters olarak. Tekrar bu ilmeğimi sol şişime taktım ve 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. İlmeklerimi ters olarak kapatıyorum. Hani ben haroşa ilmeklerimi ters örüyorum ya. Haroşa olarak kapatıyorum. Burada da bir sıra haroşa elde etmiş oluyorum. Örgümü kapatırken örgümü nasıl ördüysem aynı ayarda kapatıyorum. Bakın bu şekilde. İlmeklerimi kapatayım. Düğmelerimi de dikip geleyim. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim geldim. Yeleğime ne kadar ip gitti? Bir ip bitti. İkinci ipten çok az ördüm. Hemen şurada bir yerde ipi düğümledim. Şöyle bakıyorum. Evet bakın hemen burada. Şu kadar ördüm. Yani bir ip yetmedi. Şimdi dilerseniz yeleğimizin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. 5 adet de düğme diktim. İpimi şöyle kenara alıyorum. Kol altından şöyle beden genişlik ölçüsünü alıyorum. 27 santim. Yeleğimizin beden genişliği. Şöyle boy ölçüsünü de alalım. Arka enseden etek ucu tam basen üstü 35 santim. Bir de omuzdan alalım. Şöyle omuzdan basen üstü etek ucu diyelim. Tam 36 santim. Yeleğim bir yaş için uygun oldu. Yalnız ipim koton ip 100 gramı 280 metrelik bir ip. Sizler 100 gramı 250 metrelik diğer örgü ipleriyle, antipilik örgü ipleriyle örerseniz şişinizde 3 numara. Çünkü ben de 3 numarayla ördüm. 2 yaş için bir yelek elde edebilirsiniz. İpim ince olduğu için aynı ilmek sayılarında bir yaş bir yelek elde ettim. Şöyle ajurlu yazlık bir yelek oldu koton ipten. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda ve bir dahaki projelerde ve anlatımlarda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.